Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde çıtır tavuk burger tarifi hazırlıyoruz. Bu tavuk burger tarifini denedikten sonra bir daha asla dışarıda tavuk burger yemeyeceksiniz. O kadar lezzetli çıtır çıtır burgerler yemeye hazır olun. Bu nefis burger tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak tavuk burger için kullanacağımız tavukları hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 5 tane kemiksiz tavuk butu kullanıyorum ve tavuk butunun üzerine bir bıçak yardımıyla böyle kesikler atarak hazırlıyorum. Böylelikle tavuk butları hem sosunu çok daha iyi bir şekilde içine çekecek hem de eğer kalın yerleri varsa kızartırken pişmedi, çiğ kaldı gibi bir derdimiz olmayacak. O yüzden tavukların hepsini bu şekilde kesik atarak hazırlayıp bir cam kasenin içerisine alıyorum. Şimdi sıra geldi tavukların marine sosunu hazırlamaya. Bunun için yaklaşık 1 su bardağı kadar ayran ekliyorum tavukların üzerinden. Böyle tavukların üstünü geçmesi yeterli. Daha fazla miktarda eklemenize gerek yok. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber. Ve 1 diş sarımsak ekliyorum. Şimdi malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum ve tavukların marine sosunu hazırlıyorum. Tavukları bu marine sosunun içerisinde ne kadar uzun süre bekletirseniz o kadar lezzetli olacaktır. Ben sabahtan hazırladım. Akşama kadar bu şekilde beklediler. Yani en az 4-5 saat bu şekilde sosun içerisinde beklemiş oldular. Şimdi sıra geldi tavukların panesini hazırlamaya. Bunun için 1 su bardağı unun üzerinden 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz biber ve 1 çay kaşığı sarımsak tozu ekliyorum. Kuru malzemelerin hepsini karıştırarak tavukların panesini hazırlıyorum. Tavuklar gördüğünüz gibi hazırladığımız o marine sosunu bayağı içine çekmiş vaziyette. Çok fazla sıvı sosu kalmamış. Şimdi hemen bir parça tavuğu alıyorum. Eğer varsa fazla sosunu akıtıyorum. Ve hazırlamış olduğumuz baharatlı unlu pane karışımının içerisine alıyorum. Ardından hazırladığımız bu un ile tavukların her yanını güzelce kaplıyoruz. Böyle çevre çevre her yerinin una bulandığına emin oluncaya kadar kaplama işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi artık hazır. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz yağın içerisine tavuğu ekleyeceğiz. Kızartma için dar bir tava kullanıyorum. Yaklaşık 2 parmak derinliğinde yağ ekledim. Yağ güzelce kızdıktan sonra hazırladığımız çıtır tavuğu yağın içerisine alıyorum. Bu kızartma işlemini yaparken tavukları tek tek yağın içerisine alacağız. Yağın sıcaklığını kaybetmesini istemediğimiz için ve tavukların rahat pişmesini istediğimiz için bu şekilde tek tek kızartarak hazırlıyoruz. Arkası ve önü nar gibi kızardıktan sonra çıtır tavuğu hemen çekiyorum ve havlu kağıt serdiğim bir taban içerisine alıyorum. Diğer önemli bir püf noktası da tavukları kızartma yapmadan hemen önce panelemeniz gerekiyor. Eğer tavukları paneleyip paneli şekilde bekletirseniz tavukların marine sosunun nemiyle birlikte un yumuşayacaktır ve çıtır çıtır bir tavuk elde edemeyeceksiniz. O yüzden mutlaka kızartmadan hemen önce paneleyip ardından tavanın içerisine alın ve tavayı biraz sallayarak tavukların üst kısmının da yağıyla kavuşmasını sağlayın ki böylece her yanı çıtır çıtır olsun ve güzel bir şekilde kızarsın bu çıtır tavukların. Hemen havlu kağıdın üzerine alıyorum bu tavukları. Fazla yağını çekmesini istediğim için biraz havlu kağıdın üzerinde durduktan sonra tekrar soğutma telinin üzerindeki havlu kağıdın üstüne alıyorum. Böylece altları ve üstleri çıtır çıtır bir vaziyetini koruyor. Tavukların hepsini aynı şekilde kızartarak hazırladım. Ve dediğim gibi soğutma telinin üzerine aldım hepsini. Böylece çıtırlıklarını çok iyi bir şekilde muhafaza edebildiler. Eğer tabakta kalırsa altları yumuşayacaktır. O yüzden sizin de varsa böyle bir soğutma telinin üzerine almanız güzel olur. Şimdi tavuk burger için hamburger sosu hazırlıyorum. Bunun için yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar ketçap, 1 yemek kaşığı kadar mayonez,
1 tatlı kaşığı hardal ve 1 çay kaşığı kadar da acı sos ekliyorum. Sosların hepsini güzelce karıştırıyorum ve iyice karıştıktan sonra hamburger sosu da artık hazır. Şimdi sıra geldi hamburgerin içine koyacağımız salatayı hazırlamaya. Bunun için 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı mayonez, 1 çay kaşığı kadar da sarımsaklı mayonez ekliyorum. Biraz tuz ve biraz da karabiber. Şimdi sos malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Ardından içerisine salatanın diğer malzemelerini ekleyeceğim. 2-3 yemek kaşığı kadar mısır, 1 kase kıvırcık ve yarım kase de maydanoz ekliyorum. Hazırladığımız bu hamburger salatasını servis etmeden hemen önce karıştıracağız. Daha öncesinde karıştırırsanız şayet yoğurdun asidiyle hazırladığımız bu yeşillikler sönecektir, sulanacaktır. O yüzden servis etmeden hemen önce karıştırmanız önemli. Şimdi sıra geldi işin en güzel kısmına, hamburgeri, tavuk burgeri bütün malzemeleriyle tamamlamaya. Hazırladığım ev yapımı hamburger ekmeğinin içerisine hazırlamış olduğumuz hamburger sosundan birer kaşık koydum ve güzelce yayıyorum. Eğer hamburger ekmeği tarifimi izlemek isterseniz de onu da sağ üst köşeye bırakıyorum. Oraya tıklayarak hamburger ekmeği tarifimi izleyebilirsiniz. Hamburger sosunu sürdükten sonra şöyle bir yaprak kıvırcık yerleştiriyorum. Ardından bu kocaman çıtır çıtır tavuk burgeri yerleştiriyorum. Ve üzerine hazırlamış olduğumuz salatadan koyuyorum. Şöyle bir kaşık dolusu. Ve hamburger ekmeğinin ikinci parçasını da kapattıktan sonra bu muhteşem çıtır tavuk burger servis için hazır. Evde hazırlayabileceğiniz en kolay ve en lezzetli tavuk burger tariflerinden bir tanesi. Eğer çıtır tavuk tariflerini seviyorsanız bu çıtır tavuk burger tarifini de mutlaka denemelisiniz diyorum. Dışarıda yediğiniz o hazır markalardan çok daha güzel ve çok daha lezzetli bir tavuk burgeri evde hazırlamak işte bu kadar kolay. Eğer hazırladığımız bu ev yapımı tavuk burger tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.